Okay, let's go. Almanca maceranıza hoş geldiniz. Bugün belki de en temel ama kesinlikle en önemli konuya dalıyoruz. Selamlaşma. Emin olun bu bölümün sonunda Almanca bir sohbete nasıl girip çıkacağınızı çok iyi bileceksiniz ve kendinize güveniniz artacak. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Evet, gelelim o meşhur soruya. Almanya'da bir sohbete nasıl başlanır? Biliyorum Almanca öğrenen herkesin ilk başlarda acaba doğru mu söylüyorum diye biraz çekindiği bir an bu. Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu işi kökünden hallediyoruz. Bu konuyu sizin için bir daha asla dert olmayacak hale getireceğiz. Söz. Peki, bugünkü ders planımızda neler var? Hızlıca bakalım. İki temel kavramla başlayacağız. Sonra resmi ve samimi dil arasındaki o çok önemli farka bakacağız. Günün hangi saatinde ne denir, farklı bölgelerde ne gibi selamlar var, nasıl vedalaşılır ve son olarak da altın kurallar. Bu adımları izlediğimizde konu tamamen oturmuş olacak. Tamamdır. İlk bölümle başlıyoruz. İki temel kavram. Her şeyden önce bu konunun temelini oluşturan iki tane sihirli kelimemiz var. Bu kelimeler selamlaşma ve vedalaşma dünyasının anahtarları gibi düşünün. İşte o iki kelime karşımızda. İlki Begrüßung. Telaffuzuna dikkat. Begrüßung. Anlamı selamlama ya da karşılama. İkincisi ise Abschied. Bunu da Abschied gibi düşünebilirsiniz. Bu da vedalaşma demek. Bu ikisini bir kenara not alın çünkü bütün konumuz bu iki kavram etrafında dönecek. Geldik ikinci bölüme ve bence en can alıcı noktaya. Resmi ve samimi ayrımı. Bakın, Almancayı gerçekten anlamak istiyorsanız bu ayrımı çok iyi kavramanız lazım. Çünkü bu Almancanın en karakteristik özelliği. Kime ne zaman siz, ne zaman sen diyeceğinizi bilmek doğru iletişim kurmanın altın kuralı. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Farkı anında göreceksiniz. Sol taraf, yani resmi dil, Sie formu. Guten Tag ya da nasılsınız derken Wie geht es Ihnen? Gördünüz mü? Sağ taraf ise samimi, yani Du formu. Arkadaşınıza, ailenize hallo ya da ne haber anlamında Wie geht's diyorsunuz. İşte bu ayrım Almanca konuşmaya başladığınızda aklınızda olması gereken ilk şey. Yani özetin özeti şu, aklınıza bunu kazıyın, Sie saygı demektir, Du samimiyet demektir. Bu kadar basit aslında. Bu kural Alman sosyal hayatının temel direği gibi bir şey. Doğru yerde doğru kelimeyi kullandığınız an, işte o zaman ana dili gibi konuşmaya bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Harika. Şimdi üçüncü bölüme geçebiliriz. Günün vakitlerine göre selamlaşma. Şimdi öğrendiğimiz o resmi selamların üzerine bir de zaman faktörünü ekleyeceğiz. Çünkü günün doğru saatinde doğru selamı kullanmak sizi çok daha doğal gösterecek. İşte size pratik bir zaman çizelgesi. Sabah kalktınız diyelim saat 11'e kadar Guten Morgen yani günaydın diyorsunuz. Saat 11'den akşam 6'ya kadar en çok kullanacağınız selam Guten Tag yani iyi günler. Akşam oldu mu da Guten Abend yani iyi akşamlara geçiyoruz. Ama bakın burada çok kritik bir detay var. Gute Nacht bir selamlaşma değil. Bu iyi geceler demek ve sadece yatarken ya da bir yerden ayrılırken yani vedalaşırken kullanılır. Bu hataya düşmeyelim. Sıradaki bölüm dördüncü bölümümüz yöresel farklılıklar. Şimdi biraz daha ileri seviyeye geçiyoruz. Almancanızı bir tık daha havalı hale getirmek, tam bir yerli gibi konuşmak ister misiniz? O zaman gelin Almanya'nın, Avusturya'nın, İsviçre'nin farklı köşelerinde kullanılan bu özel selamlaşmalara bir bakalım. Mesela yolunuz Kuzey Almanya'ya düştüyse günün hangi saati olursa olsun rahatlıkla Moin diyebilirsiniz. Çok pratiktir. Eğer Güney Almanya'da veya Avusturya'daysanız Grüß Gott selamını çok sık duyacaksınız. Bavarya ve Avusturya'daysa benim favorilerimden biri olan Servus var. Neden mi favorim? Çünkü hem merhaba hem de hoşça kal demek. Çok kullanışlı, değil mi? İsviçre'ye geçtiğimizde ise durum biraz farklı. Resmi bir ortamdaysanız Grüezi, arkadaşlarınızlaysa Hoy demeniz yeterli. Ve geldik beşinci bölüme nasıl vedalaşılır? Bir sohbete iyi başlamak önemli ama onu güzel bitirmek de bir o kadar önemli. Şimdi vedalaşma sanatına yani Almanca'da nasıl hoşça kal diyeceğimize odaklanıyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi burada da resmi ve samimi ayrıma aynen devam ediyor. Resmi bir yerden ayrılıyorsunuz diyelim. O zaman Auf Wiedersehen diyeceksiniz. Telaffuzu biraz uzun gelebilir. Auf Wiedersehen.
Ama bir arkadaşınıza hadi ben kaçtım der gibi vedalaşırken en çok duyacağınız kelime tschüss. Kısacık ve samimi tschüss. Aradaki ton farkı bile her şeyi anlatıyor değil mi? Biri ciddi, diğeri tamamen rahat. Tamam, teoriyi öğrendik. Şimdi en önemli kısma, yani 6. bölüme, uygulamaya geçelim. Bütün bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin birkaç diyalogla görelim. Bu örnekler konuyu tam olarak pekiştirmenizi sağlayacak. İlk senaryomuz resmi bir ortam olsun. Mesela bir ofis. Şöyle bir diyalog düşünün. Guten Morgen Frau Klein. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Bakın, oradaki Ihnen kelimesi bize hemen ipucunu veriyor. Bu bir resmi konuşma. Şimdi de tam tersi, iki arkadaş arasında geçen samimi bir diyalog. Hey, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Tschüss. Farkı gördünüz mü? Her şey çok daha kısa, daha hızlı, Ihnen yerine dir kullanıldı ve vedalaşırken de kısaca tschüss dendi. Ve son olarak o özel duruma gelelim. Telefon görüşmesi. Diyelim bir şirketi aradınız. Guten Tag Firma Schmidt. Konuşma bittiğinde ne diyeceksiniz? Auf Wiederhören. Neden Wiedersehen değil de Wiederhören? Çünkü sehen görmek, hören ise duymak demek. Telefonda birbirimizi görmüyoruz, duyuyoruz. Bu yüzden tekrar duyuşmak üzere diyoruz. Aslında çok mantıklı değil mi? Evet, yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi toparlayacağımız son bölüm. Altın kurallar. Bu bölüm aklınızdan hiç çıkmaması gerekenlerin bir özeti. Yani sizin selamlaşma konusundaki pusulanız olacak. Bakın, bu çok değerli bir bilgi. Doğrudan Almanya'da yaşayan birinden geliyor. Eğer bir gün kafanız karışırsa, şimdi ne demem gerekiyordu diye düşünürseniz, şu birkaç temel ifadeye odaklanın yeter. Guten Tag, Hallo, Tschüss ve Auf Wiedersehen. Bunları bildiğinizde, emin olun, neredeyse her durumdan kurtulursunuz. Bu sizin can simidiniz. Öyleyse toparlayalım. 4 altın kuralımız var. 1. Resmi durumlarda her zaman Sie kullanın. 2. Arkadaşlarınızla, ailenizle rahatça du diyebilirsiniz. 3. Resmi selam verirken günün saatine dikkat. 4. Auf Wiedersehen yüz yüze, Auf Wiederhören ise telefonda. Bu 4 kuralı aklınızda tuttuğunuz sürece doğru yoldasınız demektir. İşte bu kadar. Artık alet çantanız dolu. Gerekli her şeyi öğrendiniz. Şimdi top sizde. Kendinize sorun. İlk olarak hangi selamlaşmayı deneyeceğim? Unutmayın, bir dili öğrenmenin tek yolu onu kullanmaktır. Hata yapmaktan asla çekinmeyin. Hemen bugün pratik yapmaya başlayın. Başarılar ya da Almancasıyla viel Erfolg.